Hanımlar beyler 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Bugün esasında fazla konuşulmayan ama konuşulması gereken bir sağlık problemini konuşacağız. Evet, ağız sağlığı konuşacağız ama ağız kokusunu konuşacağız. Herkes TV8 ekranları başına, hepimizi ilgilendiren bir sağlık problemi olduğunu düşünüyorum çünkü. Programımızın hekimlerinden diş hekimi Emre İpor şu anda yayın konuğum. İzmirlerden geldi Emre hocam. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Ebru Hanımcığım. Ne güzel sarılar yakışmış. Sağ Hemen olun. broşu takılmış. Orada bir diş görüyorum. Her zaman hazır bir şekilde geliyoruz karşınıza. Her zaman, her zaman. Şimdi ağız kokusu, evet sevimsiz bir konu ama konuşulması gereken önemli bir konu. Evet. Ve bence hayatı, bunu yaşayan bir insanın hayatını çok olumsuz yönde, iş yaşantısında, özel yaşantısında her anlamda çok olumsuz etkilediğini düşünüyorum hocam. Çok haklısınız. Ağız kokusu gerçekten bu kadar yaygın bir problem mi hocam? Maalesef öyle. Yani genellikle de ağzı kokan kişi ya da bu rahatsızlığı yaşayan kişi bunun farkında olmuyor maalesef. Çok kötü. Çok kötü. Yani kimi zaman kibarlıkla, kimi zaman etrafındaki insanlar rahatsız etmemek amacıyla bir tık belki bir adım geride durup söylemiyorlar ama aslında bu aslında o kişiye yaptığımız çok büyük bir kötülük. Artık son noktada bazen eşler, bazen işte hayatındaki ailesi yardımcı olup gelip hani bir şekilde bizim aracılığımızla söylüyorlar. Böyle bir problem var. Bunları konuşmak lazım aslında. Çünkü az önce sizin de bahsettiğiniz gibi iş hayatını etkiler, evlilik hayatını etkiliyor, arkadaş ortamında sosyalleşmeyi etkiliyor. Kişi bilmediği bir şekilde etrafından insanlar bir şekilde birkaç adım uzakta durmaya başlıyor yani. Bundan haberdar etmek en doğrusu aslında o hususta. Peki hocam, sabah uyandığımızdaki ağız kokusu normal mi? Evet. Şimdi sabah uyandığımız zaman ağzımızda tabii tükürük akışı gece boyunca az olduğu için bir ağız kokusuyla hepimiz uyanırız. Buna biz morning mouth diyoruz. Yani sabah oluşan ağız kokusu. Aslında bu normal bir şey. Ancak bu koku biz dişlerimizi fırçaladıktan sonra ya da kahvaltı yaptıktan sonra yani artık rutin hayata geçmeye başladıktan sonra devam etmiyorsa sorun yok demektir. Çünkü o gece işte metabolizma hızının düşmesinden kaynaklı, tükürük akışının azalmasından kaynaklı bir durum. Ama eğer biz dişlerimizi fırçalıyorsak, dilimizi güzelce temizliyorsak ve işte kahvaltı vesaire normal rutinlerle güne başladıysak ve fakat hala o koku bizimle beraber yer değiştiriyorsa ona mutlaka bakmak lazım Ebru Hanım. Yani orada artık ciddi bir ağız kokusu problemi var demektir ve onun da %90'ı genellikle dişler ve ağız kaynaklıdır. Hocam bir kere daha sizinle böyle konuşurken geçen yıldı galiba bir şeyden bahsetmiştiniz. Bir alo bir şey var demiştiniz. Evet, uygulamalar. Var mı öyle bir uygulama gerçekten? Hala şu anda devam ediyor mu? Biz konuştuktan sonra iyice arttı aslında. 4-5 tane daha böyle web sitesi. Ufak Gerçekten? tefek, evet, çok amatör yazılımlar. Yine bahsedeyim hatta yani yeri gelmişken isterseniz siz de. Web siteleri var, belli başlı web siteleri. Aslında Tamam. burada şöyle, web sitesinin amacı bu. Bir telefon numarası giriyorsunuz yakınınızın ve ona söyleyemediğinizi varsayıyoruz. Yani böyle problem olduğunu. Çok kibar bir mesaj yazıyor orada. İşte hani böyle problemin olabilir. Biz senin için ilk doktor kontrolünü de alıyoruz. Doktorun telefonu da bu. Ve size bir web sitesinden kimin yolladığı belli olmayan bir mesaj geliyor. Yani böyle bir problemim var diye. Teknoloji artık geldiği nokta şahane. Böyle bir arayüz var ve bu da kullanılabilir ama tabii ki aslında en güzeli söylemek. Söyleme. Kibar bir şekilde kırmadan söylemek ama biz Anadolu insanı birazcık alınganız. Alınganız. Evet, Evet. Yapıda o yatıyor yani. Hemen bana ağzın kokuyor dedin, bana şöyle dedim. Ya öyle dememek lazım. Hani bir şey söylüyorsa Evet. bunu gerçekten seni sevdiği için söylüyor bu söyleyen kişi de. Kesinlikle. Dikkat etmekte fayda var yani. Aynı fikirdeyim ama söylemesi yine de zor bir şey. Kolay değil. Özellikle sevdiğiniz birine söylemek daha da zor yani bunu. Kesinlikle katılıyorum. Peki bazen de ağızdan değil de içeriden gelen bir koku. Evet. Evet. Yani o da var. Onu ayırt etmek. Evet. Onu mesela nasıl ayırt edeceğiz? Şimdi az önce bahsettik. Genellikle zaten dişlerden kaynaklı diyoruz. %90, %95 olarak diş kaynaklı, ağız diş sağlığı. Ama bazen biz muayene ediyoruz ya da tedavileri yapıyoruz ve koku hala geçmiyor. O zaman mutlaka mideye bakmak lazım. Yani mide yolları ile ilgili bir koku olabilir, ülseratif bir durum olabilir. Oraya bir bakmak lazım. Ondan sonra geçmiyorsa mutlaka bu sefer solunum yolları. Üçüncül olarak da bir KBB uzmanının görmesinde fayda var. Bu üçlü konsültasyondan sonra zaten genellikle ilk basamakta çözüldüğü için bu şikayet otomatikman ortadan kalkmış oluyor. Ama baktık geçmiyor, mutlaka bakmak lazım. Bazen, çok iyi oldu bunu da söylemek istiyordum aslında, bazı hastalıkların da habercisi oluyor. Aslında burada ekran başındaki insanları da söyleyebiliriz. Bir hasta kliniğe girdiği zaman biz hekimler olarak artık hani her algımızla çalıştığımız için konuşurken ya da görüşürken, muayene ederken hani tırnak temizleyen asetonlar vardır ya, bazı insanlarda o kokuyu alırsınız konuşurken. O aslında diyabetin
bir numaralı göstergesidir. Çok keskin bir tanıdır. Gaz kokusu gibi. Aseton kokusu, böyle tam aseton gibi kokar. Yani karşınızdaki kişinin nefesi, ağız kokusu. Ay. O zaman mutlaka bakmak lazım. Yani o çok net bir şeydir. Bazen sadece ağız kokusu olmayabiliyor. Çünkü kronik rahatsızlıkların da bir habercisi olabiliyor. Evet, Es ağır bir geçmemekte koku fayda o, var, evet. kötü bir koku. Peki dişlerini düzenli fırçalayan bir kişinin yine de ağız kokusu olabilir mi? Bundan dolayı olabilir. Evet, bunlardan kaynaklı olabilir. Kronik bir enfeksiyon yatıyor olabilir altında. 20'lik dişler çıkıyor olabilir arkadan. Onlar diş etlerini sıkıştırıp orada ufak bir enfeksiyon Yaratmış olabilir. Dediğim gibi mide yollarıyla ilgili bir problem olabilir ya da nefes almayla ilgili. Mutlaka bir ciğerlere bakılmasında fayda var. Yani onun dışındaki etkenleri söylemiyorum. Çok tabii günlük bazen işte yediğimiz içtiğimiz şeylere bağlı ufak tefek ağız kokuları olabiliyor ama onlar işte ağız temizlemeleriyle, fırçalayarak, diş ipi yapılarak, sonrasında ne bileyim işte ufak tefek sakızlarla falan geçiştirilebiliyor. Ama sadece tabii bunlara da yüklenmemek lazım. Ama benim ağzım kokuyor, bir sakızcıyım. Çünkü bazen öyle hastalar varken sakız masrafı diş bakım masrafından fazla olan insanlar var yani. Değil mi? Hiç, evet, yani doğru yoldan şaşmamak lazım. Bunlar ufak tefek kurtarıcılar yani. Anlık. Çok doğru. Anlık kurtarıcılar ki zaten o kokuyu bastırmıyor ki yani. Evet. O an sakız gibi kokuyor ama alttan gelen kötü bir Tabii, koku yani var yine. bataklığa parfüm sıkmak gibi, ben hep öyle söylüyorum. Evet. Ya da işte hani bazı vücut Ter- kokuları Evet. yaşayın, kalbimiz bir. Evet. Ter Aynı kokusu sıkıntı. mesela yıkanmıyor. Evet. Mesela ter normalde yıkanan temiz bir kişinin teri de kötü kokmuyor Tabii, esasında. doğru Mesela, söylüyorsunuz. Doğru. Eğer güzelce banyosunu yaptıysa ki su ve sabun yani. Her şeyden ucuz bu arada. Her şeyden Su, sabun, ucuz. macun, fırça, bunlar Evet, her bunlar şeyden ucuz. ucuz. Evet, bunlar hani alamıyorum, yapamıyorum diye bir şey yok. Değil. Ki bence enerjiyi çok değiştiriyor. Kesinlikle. Peki bir insan eşine ya da yakın arkadaşına ağız kokusunu nasıl söylemeli sizce? Madem bu kadar bu işin içinden geçiyoruz şu anda. Evet. Hani nasıl söylesin? Yani genelde Gelmiştir başınıza. Birileri Çok, size sormuştur. Çok. Emre Hocam muhakkak sormuştur yani. Önce telefonla başlıyor tabii ki. Hocam ben eşimi getireceğim. Hocam ben arkadaşımı getireceğim. Beraber ben anlıyorum, sinyalleri alıyorum. Gelir gelmez tabii ki bizi genellikle hani hastalar kullanıyorlar, refakatçılar. Önce bizi bir odaya çekiyorlar. İşte böyle bir problem var, ben söylemekten çekiniyorum. Siz bir bakar mısınız? Ben asıl o yüzden getirdim, hani genel bir muayene diye. Genellikle hani hekimleri orada arayüz olarak kullanabiliriz. Arayüz. O hiç fena bir fikir olmuyor. Yani tabii biz muayene edince direkt zaten net bir Çürük şekilde. var, dolgu ihtiyacı var. Aynen, diş taşları var. Diş Bazen taşları diş var. taşları o kadar Onlar da üst koku üste yapıyor. birikiyor. Tabii ki. Yenilen içilen şeyler, bazı kötü alışkanlıklar ağızda kokuya sebep olabiliyor. Tabii. Çok etkiliyor. Yani dediğim gibi ailenizde, eşinizde, dostunuzda, akrabanızda varsa ve sürekli bir arada yaşıyorsanız, çalışma arkadaşınızda bile yani bu varsa... Tabii ki bunu yan yana söylemekte masada fayda var. oturuyorsun. Sürekli bir koku geliyor. Evet, hatırlıyor musunuz biz yılbaşı şiddet. çekiminde şey yapmıştık. Yılbaşı hediye paketleri için önermiştik. Bir fırça bir macun diye. Evet. Kendi hani şirket bazen çekilişleri oluyor. Kendi Evet, işlerini evet, hediyeleşmek evet. için. Bunu da koyabiliriz. Bu da tatlı bir mesaj olabilir yani. Kesinlikle katılıyorum. Evet, kesinlikle. Yani diş temizliğini düzenli yaptırmayanlarda da olabiliyor bu Çok iş. fazla. Asıl zaten oradan başlıyor nokta Ebru Hanım. Yani 6 ayda bir ya da yılda bir düzenli bize hasta gelse, inanın bu problemlerin çoğu olmuyor. Ne ağrılar oluyor, ne işte diş taşları, ne koku, ne de işte görsel olarak rahatsızlıklar, lekeler, bunların hiçbiri olmuyor. Dolayısıyla hani hiç bu rutini aksatmamak en doğrusu. Hiç bu diğer yollara girmeden normal rutininde gitmek, kontrollü bir şekilde, disiplinli bir şekilde bunu hayatın içerisine sokmak bizim kendimiz için yapabileceğimiz en güzel şey. Kesinlikle katılıyorum. Yani işte söylemek ama Kolay biraz değil. kolay değil. Yani ben de bunu kabul ediyorum. Evet, Yani hani söylemek zorlamak. kolay değil ama biraz da insan kendine bakacak. Kesinlikle öyle. Bu bir hijyen. Farkındalık değil mi? Farkındalık. Bu bir hijyen. Tamam, o kokuyu belki almıyor ama ya bir bakıyorsun kendine, yani cildini temizliyorsun, cilt bakımına gidiyorsun, banyonu yapıyorsun, lifleniyoruz, hamama gidiyoruz, yani dişimizi fırçalıyoruz. Hani demek bir şey var, yani bir şey var yani. Bir aksayan hani, bir şey var evet yani orada, onu bir bakmak hissedebilir bence. Şimdi Biraz siz- farkındalığı yüksek olan hissedebilir diye Doğru. düşünüyorum. Siz konuşurken ben de düşündüm bir yandan. Hekim olarak söylemek kolay. Öyle değil mi? Evet, kesinlikle. Yani şimdi ben de çok sevdiğim birisi, yanımda arkadaşım, eşim, dostum, böyle bir şey söylemekte ben de Zorlanırsınız. zorlanabilirim. Haklısınız aslında, böyle Evet. hani buradan hekim olarak söylüyoruz. Kolay Değil mi? olabilir ama evet, çok haklısınız. Evet, evet. O yüzden bir kolundan tutun, bir diş hekimine götürün, bakalım neymiş problem, biz bir görelim. Siz kötü olmayın, biz kötü olalım. Biz kötü adam biz Siz olalım. zaten kötü olmazsınız ki. Ağız bakımı yapılması gerekiyor orada. Sonuçta sonra dişi ağrıyacak. Evet, aynen Yani. öyle. Yine önden bir çözüm.
Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. teşekkür ederim Ne hocam. güzel renk kattınız programımıza, Sağ olun, harikasınız çok her zarifsiniz. zamanki gibi. Zaten beraberiz. İnşallah. Hanımlar beyler 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Hemen geri geliyorum.